Evet sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Ee, Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsak. Şimdi devam edelim. Sanal makineme tekrar uzak masa üstüyle geri geldim. Bakın gayet güzel. Bakalım lokal hostumuz duruyor mu yerinde? Aksilik olmuş mu? Harp darp olmuş mu? Çok güzel. IP'miz bu. IIS'imizi kurduk. Her şeyimiz hazır gibi görünüyor. Şimdi ne yapacaktık? Tabii ki de e, bizim e, domain hosting almayacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben tabii size domain almayı gösteremem. Niye gösteremem? Çünkü hangi firmadan alacağınız artık size kalmış. Burada hani reklamını yapacak değilim. Çok da şey değil ama yani sistem sıkıntı çıkartmasın. Bir tane domain alın kendinize. Zaten buralara kadar geldiyseniz domain almayı biliyorsunuzdur. Domain alın. Sonrasında şimdi Cloudflare diye bir sistemimiz var. Cloudflare yazdım. Şimdi normal şartlarda bir domain aldığın zaman bu domain firmasından bir DV, SSL servisi, sertifika alman gerekir. E, tabi bu olması gereken budur. Ama Cloudflare bizim için e, bunu sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Öyle şey gibi değil tabii ki de. Senin parayla aldığının kalitesinde değil, öyle bir şey yok yani, öyle bir dünya yok. Yoksa niye satsınlar? Kaliteden de ziyade paylaşımlı olarak kullandırıyor sana. Onu da nasıl kullanacağız? Şimdi bir tane Cloudflare'dan kendinize üyelik açın. Girin içine. Hatta ben de bir yandan yapayım, girişimi yapayım. Açılıyor. Şimdi benim mailimle girdim. Daha önce bunu yapmıştım ben. Siz şöyle yapacaksınız. Ele domain diyeceksiniz. Buradan kendi domaininizi gireceksiniz. Ondan sonra continue dedikten sonra orada bir DNS sayınız varsa buraya çeker. Veya manuelde olarak şey yapabilirsiniz. Ama recommended olan quick scan yapıp çektikten sonra size 2 tane name server verecek. DNS adresi verecek. Bunlar da genelde davina.ns, cloudflare.com ya da nail gibi bir şey oluyor. Onlara gidip servis sağlayıcınıza, neyse artık ismi, X şirketi, domaini aldığınız yerde name serverları güncelledikten sonra buradan geçecek iş. Yani önce sizin domaininizi girdiği zaman Cloudflare'e bir uğrayacak. Ondan sonra sizin hostinginize yürüyecek. Mantık böyle gidiyor. Arada bir e, katman görevi görecek. O da ne olacak? İşte SSL sağlar. Ne bileyim DNS'leri buradan yönlendirirsiniz. Daha iyi. Ben daha çok seviyorum buradan yapmasını. Şimdi ben web sitelerime geri dönüyorum. Fatih Şıkkı diyor. Giriyorum içine abi. Şimdi diyorum ki DNS'e geldim buradan. DNS recordlarında. Bakın bir sürü bir şey var işte böyle burada. Add a record diyorum. E, A kaydını giriyorum buradan. Buradan diyorum ki ne diyeyim mesela? Fatih Joe diyeyim. Yani Fatih Joe dediğim zaman A kaydına fatihjoe.fatihsikka.com dediğim zaman benim şu sunucuma gitmesi lazım. Bu da nedir? 4.180.7.47 .180.7.47. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Save'liyorum buradan bu arkadaşı. Save'ledim. Bakın Fatih Joe geldi. Şimdi döndüm benim API'me. Geldim buradan. Bunu kapattım. Buradan yazdım. IIS pardon. IIS yazdım. Gelmeyebilir. İnternet yazarım. Gene gelmedi. Acaba sunucusu yok mu bunun? Neyse şey yapalım. Sunucu yöneticisine girelim. Server Manager. Server Manager'a girdim. All servers. Bekliyorum. Bakın IIS burada geldi. IIS'e geldim. Şimdi burada değil pardon. Tools'ta olması lazım. Evet, Tools altında Internet Information Service Manager diye bir şey var. Girdim onun içine. Tam ekran yapayım. Şimdi şunun yanındaki oka bastım. Bu benim server'ım. Yani şu default web sitelerin altında. Bu default web site direkt VV-Route'a birazdan göstereceğim klasöre bağlanıyor. Oradaki HTML çalıştırıyor. Hosting mantığı. Şimdi ben buradan site istiyorum. Sağa tıklıyorum. Add website diyorum. Adına diyorum ki ne diyelim? API diyelim mesela buraya.
Fiziksel yol diyor. Girdim. C'nin altında inetpub var. Girdim. VV-Route'a girdim. Burada bir tane new folder yapıyorum. Up ediyorum adına da. OK diyorum. Bu kadar. Affedersiniz. Sonrasında buraya geliyorum. Biraz önce belirlediğim domain. fatihjo.fatihsipka.com diyorum. OK diyorum. Şimdi benim burada bu sistem çalışıyor. fatihjo.fatihsipka.com yazdığım zaman ben asıl domain olan fatihsipka.com için servis sağlayıcı kimse internette kayıtlı. Ona gidiyor. Ya diyor fatihsipka.com diye bir şey istedi bu adam diyor. Nereye gideyim diyor. O diyor ki ya diyor name server girmiş diyor. Cloudflare diyor. Sen diyor git Cloudflare'e sor. Cloudflare geliyor. Cloudflare diyor ki fatihsipka.com diye bir yere çağırdılar beni diyor. Ne yapayım diyor. O da diyor ki ya evet fatihsipka.com var ama diyor sen de başına diyor subdomain olarak Fatih Joe yazmışsın diyor. Fatih Joe da diyor 4.180.7.47 diyor. Git bunu IP'ye diyor ve istek at. Tamam. Geliyor bu isteğe. Ondan sonra buraya diyor ki bu IIS'e. Ben diyor fatihjoe.fatihsipka.com diye bir şeyden geldim diyor. Bu adrese geldim diyor. Sen diyor nedir diyor ne göstereceksin bana diyor. O da şu. Yani bizim yazdığımız şu arkadaş. Bunun içinde yani IIS diyor ki tamam diyor bende böyle bir şey var diyor. Ben bunu karşılıyorum diyor. Evet bir denk geldi diyor. Giriyor. Hangi klasördeyse uygulama direkt onu çalıştırıyor. İstersen normal internet sitesi at oraya. Index HTML koy bir tane. Çalışır. Sıkıntı yok. Ama biz API çalıştıracağız burada. Onun için de geliyorum arkadaşım buraya. Visual Studio'mda projemi tekrar açıyorum. Solution'umu açtım. Solution'umu bir kere böyle bir göreyim son bir defa Swagger'dan. Bir ayağa kaldırayım. HTTPS'e bastım. Gayet güzel hepsi. Çalışmasını bekliyorum. Görüntü de biraz kötü ama yani kara kaşım kara gözümü boş verin siz. İşe bakalım. Bir süredir de video çekememiştim. Birkaç hafta oldu galiba diye düşünüyorum. Evet Swagger'ım çalıştı. Hiçbir problemim yok. Kapattım bunu tekrar. Burada hiçbir işim yok. Şimdi benim şu API'ye geldim. Sağ tıkladım. Buradan açabiliyor muyum acaba? Hiç yapmamıştım. Vardır ama ben şu anda hiç onu arayamayacağım. Proje klasörümü buluyorum. O da benim daha önce Fatih Joe diye kaydetmişim. Bakın burada mobil web API diye ayırmışız. API'ye girdim. Fatih Joe'ya girdim. Bakın servis var, repository var, core var. API normalde yazıyordum ben bunun sonuna ama yazmayı unutmuşum galiba. Fatih Joe'ya girdim. Hiç önemli değil. Her şey buradan çalışıyor. Bin klasörüne girdim. Bin. Girdim. Debug var. Debug'a girdim. Net 8 var. Net 8'e girdim. Ve benim bu dosyalarım var. Ben hiç uğraşmadan Ctrl A diyorum. Ctrl C diyorum. Geliyorum buraya. Girdim Explorer'a. This PC. C. Yani uzak masaüstündeyim şu an. Serverdayım. Azure'un serverında. Inetpub'a girdim. Inetpub ne demek istiyorsanız. VV-Root. API'miz var burada. API'nin içine girdim. Direkt buraya yapıştırıyorum ben. Atsın bu. Şunu aşağı indireyim. Evet dosyalarımızı attı. Şimdi bakın. Burada şöyle bir şey. Mesela restart dedim. Örnek veriyorum şimdi. Şurada geldim. Localhost'tan ulaşamayız. Şuradan gelelim. Önce bir bakalım. fatihjo.fatihsipka.com dedim. 403 veriyor. Tamam boş gösteriyor. Çok güzel. Burada slash dedim. API dedim. 404 veriyor. Şimdi buraya mesela kesintiye uğradık. Acil çıkmam gerekti. Aynı yerden devam ediyorum. Şimdi 404 aldık. API user'sa. Girdim sonucun içine. Şimdi benim klasörümde bu VV-Root işte API'ye girdiğimde IIS benden şey istiyor. Yani diyor ki kardeşim hani belirttik yani Fatih Joe işte domain, subdomain nereye gitsin Bindings'te işte şu API seçili evet. Bindings'te işte Fatih Joe Fatih Sipka geldiği zaman Settings'e geliyorum. Şu klasöre git diyor. Bu klasöre gittiği zaman .NET bir tane ASP.NET
bir tane web.config dosyası arıyor. Web.config dosyasında neler olur? Hani hangi DLL'i çalıştıracaksın, hangi exe'yi çalıştıracaksın diye bir bilgiler olur. Ya atıyorum mesela course olur. Course şeyde. Bir takım affedersiniz, yapılandırmalar var. Ama temel olarak e, ilk olarak DLL'i arar. Yani ilk şeyi. O yüzden ben buradan new diyorum. Bir tane text document diyorum. Diyorum ki web.config. Burayı siliyorum. Ben sizin için daha önce clipboard'a kopyaladım. Anlatacağım ne olduğunu. Yapıştırıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bunlar yazıyor. System Web Server, Handler, Add Name, işte .NET Core, Modül V2. Bunlar standart şu anda bugünümüzde. Bu da .NET üzerinden bak Process Path dediği şey .NET yani komut dosyasını CMD'yi açtı, command line veya PowerShell açtı. .NET x.dll bu klasördeki dediği anda onu çalıştırır. Biz de burada ne yapacağız burada? x.dll değil, şuradaki bizim API'mizin olduğu fatihco.api.dll alıyorum ben buradan. Şu x'i sildim. Bunu kaydettim. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bunda bir problem yok. Lakin yine çalıştırsak bile 500 verecektir muhtemelen. Bakın 500 verdi. Çünkü benden şey istiyor. Yani bir problemimiz var bizim. Problemimiz nedir? Biz daha buraya bir veri tabanı kurmadık. Database'e ulaşamıyor veya database bilgileri yanlış diyor. App Settings'i açıyorum burada. Pardon. Şimdi burada desktop demişti. Bu kendi bilgisayarımızda yapmıştık bunu SQL Express diye. Böyle yapmayacağız. Geleceğiz. Buraya bir tane işte SQL Express kuracağız. SSMS kuracağız. SQL Server Management Studio kuracağız. O da bunlar. O bilgisayara indirdiklerimizin kopyaladım ben. Oradan oraya kopyaladım, oraya attım. O yüzden bu kurulumları yapalım önce. SQL Express'i kuralım. Bakalım ben daha önce kurmuşum. Basic diyorum. Accept diyorum. Kabul ediyorum. Para vermiş, almışız mesela. Örnek veriyorum. Öyle tabii vermedik ama. Tamam bu kurulsun. Sonrasında devam edelim. Bu arada size bir enformasyon vermek istiyorum. Bu web config dosyasını elle betimlemenize, elle tanımlamanıza affedersiniz gerek yok. Yani normalde hani tabii ki de yazabilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi. Ama normalde .NET'te publish yaptığınız zaman, Visual Studio'da publish veya .NET publish dediğiniz zaman web config dosyasını otomatikman oluşturuyor. İstediğiniz argümanlarla birlikte. Ama biz şu an publish yapmıyoruz. Ben en temeli, en manuel haliyle, en anam babam usulüyle yapmasını gösteriyorum. Tabii bu ileride daha önce söylemedim. Bunun için hani gene söyleyeyim. Publish yöntemiyle yapabiliriz. Veya Docker kurabiliriz. Container ile yapabiliriz. Ya da GitHub Actions var, runner'lar var. Ben en çok onları seviyorum. Onu o şekilde yapabiliriz. Self-host'lar, kendi yaptığımız on-premise sunucularda kullandığımız şeyler. O çok güzel oluyor. Mesela branch'i atıyorum GitHub'ta. Otomatikman kendisi o branch'i attığım anda kendisi build alıyor. O dosyayı oraya atıyor. O yüzden çok önemli değil. Şimdi burada ne varmış? Server Localhost Express diyor. SQL Express diyor. Bunu bu şekilde kullanacağız. Aklımızda bulunsun. Install SMS diyor. Gerek yok. Biz çünkü indirdik onu. Close diyorum. Yes, I'm sure. SSMS setup'a tıklıyorum. Install diyorum. Onun da kurulmasını bekliyorum. Siz SSMS'yi, SQL Server Management Studio'yu kendi bilgisayarınıza kurup sunucuda işte 1433 portunu açıp da yapabilirsiniz. Önemli değil. Ama ben uğraşmak istemiyorum. Burada yapacağım. Hatta o arada o olurken burada nasıl ulaşıyorduk ben tam hatırlamıyorum. SQL diyorum. Ya bu Windows'un bu arama şeyi beni çıldırtıyor ya. Vallahi billahi. SQL Server 2002 diyor. Burada Configuration Tool diyor. Girdim. Dışarıdan açık olsun ki erişelim. Native Client miydi? Hangisiydi?
Servisler. SQL Server çalışıyor. Network Configuration. Evet, buydu. Her seferinde unutuyorum. TCP/IP diyorum. Buna Enabled diyorum arkadaşım. IP adresleri kendi IP adresi zaten. İç IP adresi. IP-O 1433 dedim. All dedik. Bir deneyelim bakalım. Belki olur. OK diyorum. SQL Server'a SSMS ile oluyor tabi. Bunu ne yaptım burada? Configuration Tool'da şu TCP/IP kısmında şey açmaya önce bir yes dedim. Evet dedim TCP/IP açık olsun. Sonra en alta geldim. Port Windows 33 olarak belirttim. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bu şekilde kaydolacak. Portu açmaya çalışıyorum. Tabi SQL'i resetle diyor. O arada şey yapalım. Firewall'dan Windows Server'ın Firewall'unu açmak gerekiyor bu portu. Inbound roller. Sağ tıklıyorum. New role diyorum. Buradan portu seçiyorum. Next diyorum. 1433 giriyorum. Allow diyorum. Evet doğru allow olsun. SQL yazdım buna. Çok önemli değil. Outbound da aynı şekilde new rule kural diyorum. Yeni kural. 1433 dedim. Buna da allow dedim. Next. Next. SQL yazdım buna da. Finish. Kapattım firewall'u. Penceresini kapattım. Firewall'u komple kapatmadım. Bu tamam. SSMS'yi çalıştıralım. SSMS yazdım. Böyle bir şey abi. Böyle bir şey olamaz. SQL Server Management Studio. Çalıştırıyorum. Evet. Bununla gir. Önemli değil. Evet. Burada Windows Authentication diye Connect diye belirttim. Sertifika olayı. Trust diyorum burada. Sertifikaya. Connect diyorum. Biz de her seferinde yani her gün yapmadığımız için unutuyoruz bunları. Şimdi bunu yaptık. Burada buna sağ tıklıyorum. Restart diyorum. Yes dedim. Restart yapsın kendisi. Evet bakalım. Database'lerimiz yok. Burada şimdi bir tane database oluşturacağız. Öncelikle bir security diyorum. Login istiyorum. Sağ tıklıyorum. New login. SQL Server Authentication. Fatih Joe. Pardon. Login name'i buraya yazacağım. Fatih Joe. Password da 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Dedim. Server rollerine geldim. CS admin dedim bu arkadaşa. Neden yapmadı? Password validation. Tabii password policy'yi kaldırıyorum. CS admin seçildi. Ekledi bu arkadaşı. Şimdi bakalım indirdim bunu. Bizim API'mızda şurada bir bunu değiştireyim. Neydi bizim? Fatih Joe DB demiş. Bunu kaydettim buradan. CTRL-C dedim. Pano'ya aldım. Pano'ya kaydettim. Geldim buraya database'lerin üstüne. New database dedim. Ekliyorum. Fatih Joe DB. OK diyorum. O veri tabanını ekledi şimdi bu arkadaş. Şimdi deneyelim. Bu arada SQL şey açık mı? Yani buradan mı yapılıyordu? Properties. Memory. Security'ye geldim. Security kısmında bu server'ın security kısmında SQL Server and Windows Authentication Mode diyorum. Öteki türlü bağlanmıyor. Bir daha restart istiyor benden. Sağ tıklıyorum. Restart diyorum. Yes diyorum. Restart ediyor. Yani biraz önce bahsettiğim gibi ben bunları size hani CI/CD gibi yöntemlerle de yaptırabilirdim ama
temelini bilmeden aslında senin yazdığın o kod, GitHub Actions'ta veya Docker'da yazdığın kod tam olarak ne iş yaptığını bilmeden bunu anlayamazsın. Önce bunu anlayacaksın. Temeli anlayacaksın. Sayın arkadaşım. Şimdi veri tabanımız hazır. Şimdi bizim IP'miz bu. 4.187.47. Geldim. Hatta port kontrol yapıyorum. Port kontrol. Geldim. 4.180.7.47. Port numarasında 1433 bakıyorum açık mı diye. Kapalı. Azure'da bunu açmak gerekiyor. Azure'u açıyorum. Bulut bilişim hizmetleri. Oturum açılmıyorum. Açılsın. Açıldı. Sanal makineme girdim. Buradan ağ iletişimi ayarları var. Girdim ona da. Genel bakışta bir şey var mı bakalım. Bir şeyler var ama neyse ağ iletişiminde ayarları var. Oraya deneyeceğim. Yeni açıyorum daha. Bağlantı noktası kuralı oluştur diyorum. Gelen bağlantı. Evet olsun gelen bağlantı. Kaynak eni herhangi bir yerden. Bu port istiyor benden. Ben de diyorum ki 1433. Varış adresi. O da oraya olsun. Hizmet önemli değil. MS SQL zaten. Buraya 1435'ten çıkacak zaten. Ekle diyorum. Oluşturuyor. Bekleyelim. Bir daha port kontrol diyorum. Açıkmış zaten olsun. 4.7 nokta 4.180.7.47 pardon 2 tane nokta oldu burada. Sildim. Sorguladım. 80 zaten açık. 1433 diyelim. Hala şey yapamadı. Bunu bulmamız lazım ya. Burada bir uyarı vermiş. Ne diyor? Sorun ne? Ha, önermiyorum diyor. Öneriyorum ve önermiyorum. Ben açtım. Benim canım açmak istiyor. Hala kapalı diyor. Sunucuda belki yanlış yaptık. Enabled. Yes diyorum burada. Yani bazen kafa gidebiliyor. Kusura bakmayın. Tekrar geldim. SSMS'ye restart dedim. Kendini restart etti. Sorgula diyorum. Bir yerde bir hata yapıyorum ama bulacağım yani. Hala kapalı diyor. Tekrar geldim. Şuna TCP/IP. Burası tamam. Şuraya da yazalım bakalım. 1433. Hatta şuna da yazalım. Localhost'u da yazalım. Apply diyorum. OK diyorum. Gene restart istiyor. Tam bir eziyet. Hala kapalı. Azure'a geldim tekrardan. Şuna geldim. Bunun yerine bir yıldız koysam. Kaydet desem. Güncelleştirsin. Bekleyelim. Kapalı desin. Sonra bir daha sorgulayayım. Evet biraz bekleyince geldi. Aynı ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi portumuz açık. Şimdi bu IP'yi kopyalıyorum.
Ctrl C dedim. Visual Studio'ya geldim. Burada bunun yerine SQL Express falan değil. Bu IP'yi yazıyorum. Kaydediyorum. Şimdi benim repository'imde migration'larım var. Evet var. Geldim Package Manager konsola. Default olarak da repository'yi seçiyorum. Update database dedim. Bakalım çalışacak. Bekliyoruz. Build yaptı bu arkadaş. Evet, update ediyor şu an. Bağlanabildi. Güzel. Becerebildik. Bir şey becerdik yani sonunda. Evet. Bakalım. Sonucumuza geldik. SQL'e girdik. Fatih CoDB'yi açtık. Tables dedim. Bakın geldi hepsi. Gördünüz mü? Hepsi gayet sağlıklı bir şekilde geldi. Kapattım. Bu SSM mesele. Bununla işim yok artık. Şimdi burada bunda da işim yok. App Settings'e geldim. Server'ın içinde. Desktop yerine localhost yazsam ne olur? Kaydettim. Geldim. 500 vermişti şurada. Hala 500 veriyor köpek. Lokalde bakalım. Localhost değil de pardon. Localhost demeyelim. Ee, buradan şuradan pardon. This PC properties diyelim. Kompütername Fatih Co'muş. Bir de öyle deneyelim. Hiç olmadı. SSMS bize söyleyecek ne olduğunu doğrusunu. Bir daha geldim. Açtım SSMS'yi. Bizim için önemli ya SSMS. Önemli yani. Fatih Coz /SQL Express. Doğru aslında. Database'ler. Fatih CoDB diyorum. Security, Logins. Fatih Co'ya geldim. Default database olarak bir de bunu deneyim. Fatih CoDB. Alakası yok ama. Olsun. Server roles. User mapping dedim. Mapleyelim Fatih CoDB'ye. Hepsi olsun. OK dedim. Yine hata verdi. Geldim tekrardan. IIS'i açıyorum. IIS. Buradan Server Manager diyorum. Pardon. Server Manager. Tools dedim. Internet Information Service. Girdim. Stes API'ye geldim. Restart çektim. Hala 500 alıyorum nedense. Hala da 500 alıyorum. Olmamam lazım. Buldum ya. Tabii. Biz server'a hosting bundle yüklemedik arkadaşlar. Ben ondan olduğunu düşünüyorum. Yani emin değilim ama şu Internet Explorer'da beni kahrediyor ya. En iyisi bir tane Chrome indirelim. Almanya'da çalışıyor bu arkadaş belli. Chrome indir diyorum. Evet kabul et ve yükle. Böyle bir böyle bir çile olamaz ya. Gerçekten olamaz yani.
Dosyayı aldım buradan. Burada masa üstüne yapıştırdım. Her gün yapmadığımız için tabii unutuyoruz bunları. Install etsin. Geldim. Don't sign in. Skip. Hadi be ya. Host.net Hosting Bundle diyorum. Ben anlamıyorum ki bu dilden, bu Almanca çıkmış. Acep diyorum. Evet. .NET Core SDK'yi de bir yandan yükleyelim. Şu installer yapalım. Bu çalıştı. Bunu install diyorum. Net 8 SDK diyorum. Runtime'ı da indirelim. Bulunsun aslında. SDK Windows x64 dedim. Bu da insin. İnmeye niyeti yok herhalde. Runtime indirelim. SDK madem inmiyorsa. Şu anda şey yapamayacağım. Completed diyor. Bir de runtime indirelim. Evet, iniyor galiba. Değil mi? Runtime inmiş. SDK de inmiş de bizim server yavaş olduğu için göstermedi. Completed. SDK'yi de şey yapalım, yükleyelim. Bulunsun. Install dedim. Install olsun. Son bir iki ders şey oldu biraz. Yorgun zamanıma denk geldi. Ama yine de devam etmek istedim yani, hani kalmasın diye. Close dedim. Bir daha deneyelim. Şunu bir restart yapalım. Geldim. Hala 500 alacağız mı bakalım. Dönsün bu arkadaş. Evet. Artık 500 almıyoruz. Demek ki neymiş? Hosting bundle yükleyeceksin. Yani yaklaşık ayda bir tane server kuruyorum ama her seferinde unutuyorum ben bunu. Şu anda bizim datamız boş geliyor. Niye boş geliyor? Çünkü artık lokalde değiliz. Sunucudaki veri tabanında herhangi bir data yok. O yüzden boş geliyor. Gelin Postman'le deneyelim. Şimdi öncelikle burada bu Visual Studio'yu çalıştırıyorum ben. Hatta buradan da eklersek de olur. Çünkü bu IP bunun IP'si. Geldim Users kısmına. Post kısmına geldim. Trade out. Şimdi şunlara gerek yok. Hatta şöyle yapalım. Ne istiyor? Grup ID istiyor. Önce grup eklememiz lazımmış. Post grupsa post dedim. Trade dedim. Şu users kısmını siliyorum. DTO'da var bu sadece. Bize lazım değil. ID de siliyorum. Create date de siliyorum. Name. Test group dedim. Execute dedim. 400 verdi. Koma var dedi. Evet, sonuna virgül bırakırsam böyle olur dedi. Evet, ekledi. Gelin sunucuda bakalım buna şimdi. Fatih Joe değil. Tables'a geliyorum burada. Fatih Joe DB'nin. Groups'a geldim. Sağ üst. Tıkladım sağ üst.
Sağ tıkladım üstüne. Select dedim. Test grup bakın gelmiş. Ne zaman eklenmiş? 21 Eylül 15.16'da eklenmiş. Bu tabii bizim date time now dedik ya hani eklerken save kısmında Visual Studio'da. O e, tarayıcının hani gönderdiği datetime now'u alıyor. Ama datetime.utc now dersek kayıt esnasında o zaman UTC saati olarak alır. Ondan sonra lokalde yani UI'da hangi ülkede gösterirsen göster. Ona göre bir localization yaparsın. Seçilen dile göre. Ondan sonra yürür iş. Çok önemli değil. API'mizi sunucu üzerinde çalıştırdık. Bundan sonrasında artık bakalım ben bir yandan bakacağım. Eğer ki kalmış olursa backend'de yapacağımız kısımlar yapacağız. Yoksa yavaş yavaş mobil kısmına geçeceğiz. Bu son ders için biraz kusura bakmayın biraz yorgundum. Ama yine de nihayetinde çalıştırdık. Size de çalışır muhtemelen. Bir sorunuz olursa bana sormaktan çekinmeyin. Gece gündüz ben yardımcı oluyorum. Biraz da uzun oldu. Biraz karıştı. Bir yarım kopukluk oldu ama nihayetinde başardık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda sürprizlerle görüşmek üzere. Teşekkürler.